Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Medede ya Resulullah, medede ya saadet ashab-ı Resulullah, medede ya meşayihina destur. Mevla Şahabullah Fazla Hasan Şah Muhammed Nazım Hakkani meded. Tarikatuna as-sohbe vel hayru fil cemiyye. Peygamberlerin çoğu kavimleri onlara dinlemedi, onları anlamadı. Onun için bazı peygamberler kavmi, ümmeti yani bir kişidir. Bazı 3-4 kişi. Öyle binlerce peygamber var bu hal üzerine. Evliyalar da aynı şekilde. Dün gene Abdullah Dağıstani Hazretleri Sultan Evliya'dan bahsettik. Gene onu söylemek isteriz ki Abdullah Dağıstani Hazretleri benim 2 tane müridim var demişti. Şeyh Nazım Efendi ve Şeyh Hüseyin Efendi dedi. Müritler çoktu. Gelen giden çoktu. Ama Büyük Şeyh Efendi'nin sohbetlerini anlayan bu 2 kişiydi. Şeyh Efendimiz, Şeyh Nazım Hazretleri 7.000 tane sohbet yazdım diyor. Peygamberin ilminden, Büyük Şeyh Efendi'ye gelen ilimden sohbetler kime yapardı sohbet? Şeyh Efendi sabah namazından sonra sohbet yapardı. Bir Şeyh Efendi vardı. O sohbet yapardı. Şeyh Efendi yazardı. Yani bu ondan sonra cemaat tabi çoğaldı. Ama vakit Şeyh Efendi yazmadı artık. Çünkü o 7.000 sohbet ona emanetti. Ona verilen ilimdi. Hem yazarak hem kalbine aktararak verilmiştir. Ondan sonra çok sohbetler oldu, yazıldı, kaydedildi. Teybe alındı. Hepsi binlerce gene sohbet oldu. Ama tabi o sohbetleri anlayacak adam bir Şeyh Efendi vardı. Bir de Şeyh Hüseyin Efendi var. Kalanı nasıl hiç anlamadan tam tersini anlayarak amel eden vardı. Onun için Büyük Şeyh Efendi'nin kerameti bu söylediği söz bir büyük keramettir. Hatta o bir kütüphane vardı. Kasetleri doluydu Büyük Şeyh Efendi'nin. O kütüphane Allah'ın hikmeti savaş zamanında hepsi yandı. Bir tane kalmadı. O da Büyük Şeyh Efendi'nin gene kerametidir ki çünkü daha Büyük Şeyh Efendi hayattayken insanlar tersini söylüyordu. İhtiyaç olan ilim o sohbetlerin özü bakarlarsa insanlar bilirler ki Şeyh Nazım Hazretlerinde. Çünkü bütün ilim ona aktardı kendisini. Okuma ilmi mühim değil.
okuyan da dediğimiz gibi, çünkü Büyükşehir Efendi yüksek makamlardan anlatıyordu. İnsanlar çoğu yani Şeyh Efendi'ye tabi olmayanlar acayip hallerde oldular. Millete nasıl gülünecek hale geldiler. Çünkü kendi kafalarına göre kulaktan duymuşlar. Kulaktan duyulduğunda nasıl beyine aktarıldı daha belli değil. Onunla amel yapınca bir fayda olmadı onlara. Şeyh Efendi'ye tabi olanlara büyük bir fütuhat oldu. Dünyanın her yerinde, hiç en uç yerlerde bile dergahlar, müritler, tanıyanlar var. Yani bunun kerameti, Büyükşehir Efendi'nin kerameti ki o verdiği ilimden, verdiği feyizden, hem feyiz hem ilim. Çünkü sırf ilimle de olmuyor, feyiz olması lazım. Himmet mededi de olması lazım ki insanlara fayda olsun. Yoksa okuyan çok, ilim bilen çok, her şeyi bilen var ama tabii o himmet, manevi güç çok az insanda var. Onun için Büyükşehir Efendi'nin kerameti dediğimiz gibi daim oluyor. Daim olarak o himmetiyle Şeyh Efendi'ye bu kapıları açtı. Çünkü hemen irtihalından sonra bu kapılar Şeyh Efendi'ye açıldı. Şeyh Efendi'nin sohbetleri, dersleri insanların anlayacağı seviyeye yaptı. Bazen de tabii anlamayacakları seviyede olurdu bazı zamanlar. Ama çoğu zaman insanların anlayacağı ve ona cezbolup gelecekleri sohbetler oldu. O cezbeyle bu bütün insanlara nur oldu, hidayet oldu. O da dediğimiz gibi Büyükşehir Efendi'nin bu şeyhimize himmetidir. Bütün kendine aktarılan ilimdi, himmeti, Allah'ın sevgisi, Peygamber'in sevgisi ona intikal etti. Onun için yani bu insanlar, ben Büyükşehir Efendi'nin yanında bulundum. Bulundan da anlamadıktan sonra hiçbir kıymeti yok. Yani bulunduğun kendine fayda olabilir. Çünkü Büyükşehir Efendi'nin himmeti, nazarı üzerine oldu ama sen başkasına himmet veremezsin. Şeyh Efendi'nin yolundan geleceksin ki ancak öyle. Yoksa öteki türlü yok. Bunu insanlar, çoğu insan anlayamıyor. Allah yardım etsin inşallah. Many of prophet, there is 1,000 prophets, their nation, they didn't understand them. If they understand, they will follow them. For this, many of them, have only one nation, one man. How it can be nation? They said it must be 1,000 millions people. No, for prophet, ummah, who following prophet, nation. Some of them 2 people,
some of them 3 people, like this, because they don't understand. But there was Prophet trying, calling people for hidayah, for showing them way of Allah. In Awliya Allah also same. There is great awliya, they have many sometimes follower, but they are not real follower. Like Mawlana, I was speaking yesterday for Mawlana Shaykh Abdullah Daghestani, Qaddasallahu Sirrahu, Sultan al-Awliya, and he was saying, I have only 2 follower, murid. One Shaykh Nazim Effendi, one Shaykh Hussein Effendi. Other people, there was coming, but he not accept them as murid. Only as people they love to see him, to be with him. Important thing to be acceptable in with Shaykh. And this situation make people to think how it can be. It can be because he was hiding himself and only make 2 people, especially Mawlana Shaykh Nazim. He was saying, I am coming after Fajr, we pray together, and he make sohbah. I write 7,000 sohbah from Mawlana Shaykh Abdullah Daghestani, Qaddasallahu Sirrahu. This until maybe 67 or something like that. After this, he wasn't right. Because after this, follower coming more and more, and he opened door to people to come, and he was giving sohbah lecture every time, and people writing and recording, and every day 3 hour, 4 hour sohbah. But of course, these people, they were listening to sohbah, but it was so high for them, and they don't understand, but still their egos, they said, oh, look, this is what we understand. They understand exactly opposite what he said. And telling people, people not happy with the hair, what the Shaykh saying, and there was too much criticizing for Grand Shaykh. But he was speaking, if alim coming, there was great alim coming to him, saying, oh, well, nothing wrong at all. But when these people going around and saying for people that was running away. This is what happened, and people they not understand. For this Grand Shaykh with his miracle, he said for giving sign to Mawlana Shaykh, he know, because with writing, he also giving his knowledge by heart also, not only by tongue and writing, by heart also. The important thing, this is, for this he said, this my murid to only Shaykh Nazim Effendi and Shaykh Hussein Effendi. And after he passed away, also was huge
library from recording his voice, but with miracle also in wartime, Lebanon, they was all burned down. Not important this, because important what he gave for Maulana, it was light and enough to collect heart from all around the world. No place in this world you cannot find people they don't know Maulana Shaykh Abdullah Dastani and Maulana Shaykh Nazim Haqqani. Everywhere you sometimes you are how surprised what is people. You are in country nobody know about this, but you find also people they are knowing. This is a miracle of Grand Sheikh, and to make this all whole sohbah, and people will listen this and speak like this. They don't understand the secret with Maulana Sheikh, and even after this Maulana Sheikh he makes them to burn all of them, and the most important, most light one is sohbah, a live sohbah, it was with Maulana Shaykh Nazim. Because many of them, as we said, they are after Maulana, they try to make something, but the secret it was with Maulana, and he make this, and he all time saying this is from which with my Shaykh Abdullah Dagestani. Not 1 minute he not saying this, not remembering this. Whole time remembering and telling people, because all it is one, no different between one to other. So inshallah, Allah give people good understanding, and to be thankful for Allah. We have been with them for here and hereafter inshallah. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.